Herkese merhaba, Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu taurin amino asiti. Taurin amino asiti 1827 yılında bulunmuş, 1975 yılından beri birçok çalışması yapılmış. Ama son dönemde özellikle yapılmış bir yayın var ki işte deney hayvanlarında ömrü uzattığı gösterildi. %25 civarında deney hayvanlarında, solucanlarda %12 civarında yaşam süresini uzattığı gösterilmesi taurine karşı ilgiyi arttırdı. Tabii popüler olmaya başladı. Nasıl yapıyor bunu? Tabii tam olarak bilinmiyor ama birçok metabolizmaya, vücutta birçok metabolizmaya etki ediyor. Pankreas, bağırsak, beyin, immün sistem, yağ metabolizması, enerji, kas ve kemik metabolizmasında etkili. Taurin vücutta azalması da problem yaratabiliyor ya da bazı durumlar taurini azaltabiliyor. Diyabet, obezite, karaciğer hastalıkları, yüksek glikoz, hipertansiyon gibi durumlar taurini vücutta azaltabiliyor. Tam tersi de etkili. Taurinle ilgili yapılmış klinik randomize çalışmalar ne yazık ki az ama normal küçük bazlı çalışmalar, birçok küçük bazlı çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Taurin yaşla beraber vücutta azalıyor. Nasıl bir amino asit? Esansiyel ya da yarı esansiyel diye tanımlanabiliyor. Çünkü vücutta yapılabiliyor ama esas bizim taurin kaynağımız diyet, yani yiyeceklerle aldığımız diyet. Taurinin vücuttaki en eski bilinen özelliği hipoklorid asit dediğimiz bizim vücudumuzu mikroplara karşı savunmak için kullandığı asidi ortadan kaldırması, bunu denatüre etmesi. Onun dışında birçok özelliği var. Bağırsak emilimini, lipidlerin bağırsak emilimini sağlaması, karaciğerde safra oluşmasını sağlaması, antiinflamatuar, antioksidan özelliği olması, hücre zarlarının stabilitesini sağlaması, vücut su regülasyonunu sağlaması, beyinde özellikle çok önemli bir amino asit olması taurini farklı bir amino asit olarak kılıyor. Vücutta protein metabolizmasına girmiyor. Protein ya da herhangi bir doku oluşumuna girmiyor daha çok. Taurin fonksiyonel olarak çalışan bir amino asit olarak biliyoruz. Yapılan çalışmalara baktığımız zaman lipid üzerine pozitif etkileri var. Tansiyon üzerine kontrol edici ve düşürücü etkileri var. C vitaminine yapılmış başka bir çalışmasında genç erkeklerde endotelyal disfonksiyonu düzeltebileceğini gösteren yayınları var. Özellikle ağır metallere karşı vücudu temizleyebilme ve ağır metallerin vücutta oluşturduğu oksidatif stresi azaltma etkisi var. Onun dışında taurinin özellikle diyabetik hastalarda, biliyorsunuz diyabetik hastalarda nörolojik ve böbrek kaynaklı sıkıntılar sık olarak gözlenir. Bu komplikasyonun ortaya çıkışını azaltmada etkili olabileceği söyleniyor taurinin. Aslında çok basit bir amino asit ama vücutta en çok bulunan amino asit, ama bunun takviyesinin birçok faydası gösterilmiş. Cinsellikle ilgili duruma baktığımız zaman ise taurinin hipotalamus üzerinden FSH, LH'ı etkileyerek testosteron arttırabileceğini, özellikle yaşlı deney hayvanlarında cinsel tepki ve çiftleşme yeteneğini arttırabileceğini, döllenmede yani sperm kalitesinde, hızında önemli pozitif etkilerin olabileceğini, gene şeker hastalığın bir komplikasyonu olan sertleşme bozukluğunda olumsuz durumlara düzeltebileceğini gösteren birçok yayın var. Ne yazık ki bu yayınlar klinik çalışma değil, genellikle deney hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar. Ve ne yazık ki bunların kontrol randomize çalışmalar da yok tabii. Bunun nedeni de taurinin basit bir amino asit olduğu için kimsenin patentini de alma durumu yok. Ama bu çalışmaların ben özellikle bu son ömrü uzattığını gösteren, deney hayvanlarında ömrü uzattığını gösteren yayından sonra daha çok artacağını düşünüyorum. Eski yayınlar var. Hem cinsel fonksiyon bozukluğuna hem de testosterona hem de sperm kalitesini düzelttiğini gösteren birçok yayın var taurin. Taurin bütün supplementçilerde bulunabilecek, piyasada en sık ve ucuz olarak satılan bir amino asit aslında baktığımızda. Birçok faydası var. Günlük 3 grama kadar, 6 grama kadar kullanılabiliyor. Yapılmış birçok yayınları var. Yani yüzlerce yayın okumama rağmen hiçbir yayında taurinin yan etkisiyle ilgili bir durum okuyamadım açıkçası. Çünkü vücudumuzda çok doğal ve tabii bir amino asit, vücudumuzun çok ihtiyacı olan bir amino asit. Karnivor diyetlerde tabii ki vücuda aldığımız taurin miktarı artıyor. Ama ne kadar etle beslensek bile günlük 400 mg geçme ihtimalimiz zor açıkçası. Supplementler genellikle 500 mg civarında başlıyor. Toz şeklinde de satılıyor. Dediğim gibi bir ölçekte 3 gram, 6 grama kadar çıkabiliyor. Birçok faydası var. Yazıyı okumak isterseniz linki vereceğim aşağıya. Dediğim gibi bu aralar favori supplementimiz
taurin gibi gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.